Ben gidiyorum tiyatroya. Maçtan sonra görüşürüz dersin. Takım galibiyetle döndü ama şu an için bu biraz yanıltıcı olabilir. Maestro gibi oynadı. Zaten maestro gibi basketbol yeteneği var. Clyburn'a çok ihtiyacı var tabii ki Peki. Anadolu Efes'in. Dersen ki birine ya işte bizim handbol takımı, masa tenis takımı okey diyenler olur. Abi şu Doğuş'un istatistiklerine bakayım der. Der. Orası çok kritikti. Orada o ateşi gördük gözlerinde. Onun için bu galibiyet Çok değerden de öteydi. Evet. Bir transfer. Formda gelirse ve etkili olursa tabii şu an Yani. için. Natspor'a hoş geldiniz. Koç ve benle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Turkish Airlines Euroleague'de temsilcilerimizin performansını değerlendireceğiz. Tabii 25. haftadayız ama Euroleague'de 2 haftadır Türk takımlarımız sahaya çıkmıyordu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve ardından Euroleague'e verilen aranın ardından tekrar temsilcilerimiz sahaya çıktı. Gerçekten korkunç bir 2 haftayı geride bıraktık. 2 takımımız galibiyetle ayrıldı sahadan. Bir nebze olsun. Acılarımızı bir kenara bırakıp dün akşam ekran başındaydık. Ondan önceki akşam da aynı zamanda temsilcilerimizin galibiyetleriyle sevindik. Ama tabii ateş düştüğü yeri yakar diyoruz hep. Ama ateş bu sefer sadece düştüğü yeri yakmadı. Hepimizin canı çok yandı. Depremi yaşayan, tüm illerimizde yaşayan halkımıza, yakınlarına da sabırlar dileyelim. Koç, çok korkunç bir 2 haftayı geride bıraktık. Hala toparlanamıyoruz. Toparlanmayalım da, unutmayalım da, unutmayacağız da zaten yaşananları. Gerçekten eminim de sizin de söyleyeceğiniz şeyler vardır. Biz ara ara sizle konuştuk bu süreçte. Gerçekten hani korkunç bir 2 haftayı geride bıraktık. Yani hakikaten hepsinin hayatlarını kaybedenin başı sağ olsun. Ailelerine sabırlar, güçler versin. Yeni bir hayat kuracaklar var. Onlar içine ayrı bir güç versin. Bugün sabahleyin seyrediyorum. Herhalde diyor bir kolon kaldırılacak diyor. Ya o taraf ya bu taraf açılacak. Ben de kızımla baygın durumdayız. Beni bırakın kızımı kurtarın dedim diyor. Yani sadece gözyaşı dökebilirsin yani. Beni bırakın kızımı kurtarın dedim diyor. Bizim okulumuzda 10 civarında velimiz var. Hepsi başladılar. Allah'a şükür çocukların hepsi gayet adapte, mutlu çünkü çocuk yani. Kendi dünyasına Depremzede mi aile var? hepsi depremzede. Ve anlatırken biz birinci de aşağı indik diyor. İlk önce iş yerime gittim diyor. Gittim ki iş yerim yok hocam diyor. Yok diyor. Geri geldik diyor. Eve çıkmak lazım. Kedimiz evde diyor. Sabahleyin arabada yatıyoruz diyor. İkinci dalga geldi diyor. O 7.6. Evde yok diyor. Allah'tan burada bir arkadaşlarımız bizi ağırlıyor diyor. Şimdi empati yaptığın anda bir hayatı yaşıyorsun. Belki tasa ediyorsun. Ya arabayı değiştiremedim. O ev yok bahçeli olsaydı, balkonu büyük olsaydı falan filan derken aslında şairin dediği çok doğru. Bir bakmışsın saat 2, bir bakmışsın 3, bir bakmışsın hiç. Derken kalkıyorsun bir hiç. Evde gitmiş, arabada gitmiş, iş yerine gitmiş, hiçbiri yok. Ve bir sürü insanı da kaybetmişsin. Arkadaşların, çevre. Çünkü orası beraber yaşayan tipik Anadolu şehirleri. Evet. Ne yapacaksın? Hayata tutunacaksın. Nereden tutunacaksın? Nasıl tutunacaksın? Böyle baktığın anda demin dedin ya hiç de unutmayalım zaten diye. İşte yani geçmiş olsun ama o unuttuk asla demeyelim diye. Çünkü o hayatlar oralarda devam edecek. Bunun baktığında psikolojik travmaları var. Hiç kolay değil. O anı ben bir taksi şoförüne rastladım. Konuşuyordun. Abi dedi şu arabaya dedi tavanı gösteriyor. 1,5 sene binemedim dedi. Neden dedim? Gölcük depreminde enkazdan çıktım dedi. Kafamı kaldırdığım anda dedi yatarken dedi direkt tavana gidiyordu gözlerim dedi. Yıl boyunca dedi. Terapi gördüm dedi. 2 sene sonra da arabada tekrar çalışmaya başladım dedi. Şimdi bir tek deprem deyip geçmiyorsun biliyor musun? Yani ailenin, kişinin, herkesin hayatını bambaşka yere çeviriyor. Onun için Allah bin bir kez güç versin hepsine, şans versin.
ve bizlerin de gerçekten unutmaması gerekiyor. Ama ülke öyle bir ülke ki Roksan, işte bizim velilerimiz, herkes bir şeyler topluyor, yollanıyor. Yollananlara bakıyorsun. O gün galiba Fenerbahçe'nin giden tırında gördüm. Şöyle bir avuç bozuk para bu kadar biriktirebildim diyor. Naylona koymuş. İçine de bir not yazmış. Görmüşsündür. Şimdi Türk insanı aslında böyle. Yani muazzam düşünüyor. Asla bencil değil. Çok büyük bir kısmımız. Ama hep aklımızın da bence orada olması gerekiyor ki yatarken başımızı koyduğumuz anda daha rahat uyuyabilirim. Kalkarken de güne daha iyi başlayabilirim. Evet, hayatını kaybedenlere gerçekten Allah'tan rahmet diliyoruz. Öncelikle sabırlar diliyoruz bir kez daha. Şimdi tabii kalanlar için her şeyden önce en zorlu dönem. Bizler de o süreç içerisinde yani uyumak, yemek yemek ayıpmış gibi hissettim. Ben bilmiyorum Koç. İlk günler özellikle yatağa yattığımda yemek yerken, su içerken yani büyük bir vicdan azabı çekiyordum. Çok zor. Yaralarımızı birlikte saracağız. Bunu da atlatacağız. Neleri atlattık ülke olarak. Bunu da atlatacağız ama unutmamalıyız. Biz bir deprem ülkesiyiz. Her an, her zaman, her yerde, her şehirde bununla karşılaşabiliriz. Bunu da unutmamak lazım. Tabii takımlarımız da, şimdi spor hep konuşuyoruz, birleştiricidir. İşte bazen maçları izlerken biraz uzaklaşıyoruz, biraz nefes alabiliyoruz. Takımlarımız da aynı zamanda bununla ilgili özel yardımlar yaptılar, kampanyalar düzenlendi. Dünyanın her yerinden işte formalar açık arttırmaya çıkarıldı vesaire. Bunlar da çok güzel şeylerdi. Tüm dünyada aslında bir noktada sesimizi duydu. Aynı zamanda takımlarımız da bu maçlara siyah formayla çıktılar Koç. Daha doğrusu bir saygı duruşu da yapıldı maçlar öncesinde. Bunlar da anlamlıydı elbette. Bunların devamı da gelecektir, gelmelidir de. Ama bu kadar sıkıntıya rağmen sahaya çıkıp belki de onlar için oynadılar. İki takımımız da kazandı. Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Fenerbahçe Beko Partizan deplasmanındaydı. Çok zor bir deplasman, hep söyleriz. Çok sert de bir atmosfer vardı. 94-97'lik bir sonuçla galibiyetle ayrıldı temsilcimiz. Tabii 2 hafta ara vardı. Hem depremin ardından ilk hafta ve ondan sonraki haftada liglerdeki kupa mesaisi yüzünden Euroleague'e verilen bir ara vardı. Nasıl dönecek takımlarımız diye düşünürken 2 haftalık bir maç eksiğiyle hem de ligin oynanmamış olmasından ötürü merak ediyorduk. İyi bir dönüş yaptı. 94-97 kazandı Koç. Tabii böyle günlerde bazı şeyleri konuşmak çok zor oluyor. Maçı bile izlerken zaman zaman bir bakıyorsunuz, nasıl bu sekansa geldik, bu noktaya geldik, hayallere dalıyorsunuz ya da işte hayal dediğim o anları düşünüyorsunuz ya da başka şeyler düşünüyorsunuz özellikle bu günlerde. Ama kazanmasını bildi. Biraz detaylandıralım. Şöyle istatistiğe baktığımızda göze çarpan 21 asisti var Fenerbahçe Beko'nun. Tabii Marko Guduric'in müthiş bir performansı vardı. Galibiyete uzanmasını sağladı Koç Fenerbahçe Beko'nun. Neler aktarırsınız? Nasıl bir mücadele oldu sizler için, sizin adınıza bu karşılaşma? Roksan, buradan gidelim. Baktığın anda 3. satır, özür dilerim, 2. satır, üçlük zaten orası maçın bittiği yer. Ama o üçlükler, şimdi onun da kendi içinde incelemek gerekiyor. 24'te, bir dakika, 25'te 14 mü? 26'da 14. 26'da 14, %53.8'de. O üçlük isabeti, o işlerin hepsi veya birçoğu iyi seçilmiş üçlüklerdi. Burada Marko Guduric'in hakkını vermek gerekiyor. Ya inanılmaz. Tam hani Yugoslavya'da, eski Yugoslavya, şimdi Sırbistan'da gerçekten böyle oyunu yönlendiren Bodiraga, işte daha sonra Bogdanovic gibi oyuncular maestro derler. Hakikaten maestro gibi oynadı. Zaten maestro gibi basketbol yeteneği var. Müthiş bir performans verdi. Onun yanında da burada hep konuşuyoruz. Hani bak, verimliliği 107-103 olan bir maç. Yani baktığın anda 97 sayı atarsan sen 120'lerdesindir verimlilikte. Rakip de 80-90-100'lerdir. O orası da kafa kafaya gitti. Yani kendi performansını Partizan hep son 5-6 maçta yükseltti. Evet. Ama yan yana koyduğun anda Partizan mı,
Fenerbahçe Beko'mu kadrosu desen Fenerbahçe Beko dersin. tartışılmaz. Orada da bunu maç öncesi yayında Kıvanç'la da konuştuk. Dedim ki 2 tane oyuncuyu ayır. Hani herkes şey zanneder, bu maçın oyuncusu kim? İşte o tarafta ne bileyim Edwards mı bugün sürpriz o maç yapacak? Benim öyle değil. Gerçek 2 oyuncu var. Nigel ve Dechampierre. Bu 2 oyuncunun karşılığı yok şeyde. Partizan'da karşılığı yok. Çünkü her şey yapıyorlar. Şimdi Dechampierre 5'te 5 üçlük. Belki Nigel'a hiç gözükmedi ama o Bodiraga'nın ekstra pick and roll'u oynayıp attığı topların hepsini en doğru yere attı. Şimdi bazen asistini yapmak da muazzam bir şey. Yani o kadar oyuna katkı sağladı ki hücum faali aldı. Doğru yerleri kapattı. Bunlar işsiz çıkmayacak Yok. şeyler. Ve tahmin ediyorum ki dakikalarını galiba sen görebiliyorsun. Görüyorum. 35 üstü falan gibi. 37-19'da Şampiyerre. 37, 19. Yani 38 dakika. 38 Nigel. Nigel Hayes'te 37-41. 38 aynen. Ya çünkü böyle 2 oyuncu yok. Yok. 2 oyuncu da muazzam bir farklılık sağladılar. Marco hakikaten bir oyunda ne kadar oyunu bilen insanın katkısı olacağını gösterdi. Kalaysis belki çok kenarda oturdu ve bu doğru kararları da Itudis verdi. Bak bu maçı yani böyle söylemekte hiç sakınca yok çünkü bu doğrusu oldu inanıyorum. Kalaysis girdi, Edwards çıktı. O girdi, bu çıktı diye oynasan, tekrar planlasan bunu Obradovic müthiş kullanıyor. Yani kendi oyuncularına, rakibe karşı nasıl oyun içinde kullanırım dendiği anda birinci takım Partizan. Yani mismatch-up dediğimiz boyut farkını yakalıyor, hemen Oradan vuruyor. post-up yapıyor. Ayağını çekemeyen uzun yakalıyor, hemen birebir oynatıyor. Bunu Itudis mi yaptı bu maçta? Itudis yani Bu hamleleri yapabildi mi? Itudis mesela pick and roll'u çok bıraktı Marco'ya. Şimdi bunlarda zorluk çekilen 2 tane yer, bu da çok açık bir net gerçek. Kalaysis'i perdenin altından geçiyorlar. Şutta bırakıyorlar. O zaman hep bir yardım savunması oluşuyor. Şimdi Edwards zaman zaman tamamen kontrol dışı oynuyor. Ama Edwards'ı bırakamazsın. Wilbeker'ı bırakamazsın. Marco'yu bırakamazsın. O akşam Pierre'i hiç bırakamazsın. 5'te 5 attı. O yüzden mi Kalaitis daha fazla kenarda kaldı? Kesin. Ve bana sorsan maç özelinde de kalması gerekiyordu. Azrel'le oynarsan Azrel Kalais'i kullanmaz. Öyle bir şeyleri yok. Maccabi de kullan. Dümdüz oyunu oynuyor. Ama karşı tarafta Obradovic'in. tamamen rakibin eksiklerini müthiş tartan bir koç. Ona karşı çok doğrularla kaldı. Fenerbahçe Beko bak hiç böyle olmadı. Maçın rotasyonu uzamadı. Pek biz görmedik öyle 37'şer dakikaları. Onlar da çok doğru davranışlardı. Marco galiba ilk maçın başında yoktu. Sonra 26 mı 27 mi 25 mi öyle bir şey oynadı o da. Marko Guduric mi? Evet. 24-25 dakika. 25 dakika oynadı. Şimdi bu 3 oyuncu hemen hemen hiç çıkmayınca en sonunda Wilbeck'in de doğru yerde elini koyunca oyun hakikaten doğru yere gitti. Yoksa yine Obradovic, Edwards kimi tutuyorsa birebir penetre, Wilbeck'in kimi tutuyorsa birebir penetre. O rakibin zayıfları üstüne düzen kurdu. Fenerbahçe kendi sistemini Marco'nun çok büyük katkısı sahaya yansıtmak üzere kurdu ve o da kazandı ki bu deplasman Çok önemli. müthiş. Bak şimdi baktığında kaç mağlubiyeti var? 9 mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin. Partizan'ın galiba 12 mağlubiyeti var. Şimdi farkı da yakaladın. Evet. 1 ile yenilmişsin, 3 fark yaptın. Başa başta da üstündesin. 9'a 12 artı 1 daha ekle 13 üstündesin. Tersten gel. Bu maçı galibiyete bitirememiş olsan 9 mağlubiyet yerine 10 mağlubiyet olacaksın. Partizan 13. 12 yerine 11 olacak. 11 olacak. 11 olacak. 10'a 11. Başa başta avantaj kimde? Partizan'da olacak. Bak bir maç kaybıyla Partizan üstüne çıkacak. Şimdi 3 iyisin. Averaj sende. Yani bir anda 4 maçta bir maçın farkı oluştu burada. Evet. Bence çok değerli. Sıralamada geldi tabii biz normalde yayın akışımızda hep öncelikle alınan sonuçlar sıralamayla başlıyoruz Bugün ama güzel oldu ya. bugün farklı oldu. Bir o zaman hemen gelmişken sıralama şöyle bir bakalım. Şimdi Fenerbahçe Beko az önce siz de bahsettiniz koç 15 galibiyet 9 mağlubiyette.
15. galibiyetini almış oldu. Bir de maç eksiği var tabii. Bunu da hatırlatalım. Milan maçı Milan var. maçını oynayacak. O da çift maç haftası gibi olacak Fenerbahçe Beko adına. Onu da belirtelim. Bununla beraber Maccabi 8. sırada bu sonuçların ardından oynanan maçların ardından. Hemen bir sonraki sayfaya da bakalım. Anadolu Efes. Bak bir son sayfayı geçmeden 3 tane 12 mağlubiyet var. 6, 7, 8, 12, 12, 12. Şimdi aşağıdan gelen 12'lere bak. Çok fazla var. Çok fazla takım 8.lik için mücadele ediyor şu anda. Evet. 8 için. 12, 12, 15 12. mi? 15, 5 takım mı? 6 takım. 6. 3 yukarıdan 3 aşağıda. Evet. Peki Anadolu Efes tek maç eksiği. Efes bu maçı kazanamamış olsa İşte o zaman playoff'u bayağı 14 mağlubiyete sıkıntı düşüyor yapacaktı. ki kazanmaları gereken maç ve kaybettiğinde sondan ikinci olan takım. Yani o Clyburn'un son çeyrek performansı hakikaten bir performanstan ötesiydi. Yani öyle bir hale geldik ki işte 18, 17, 17, 34 maç oynanacak. Son 9 hafta. Son 9 hafta her maç altın değerinde yani. Kesinlikle. Peki sonuçlara da bakalım. Bir de sonuçları alalım. Onu da getirelim ekranlarınıza. Üzerine bir kez daha döneceğiz Fenerbahçe Beko'ya. Maccabi Tel Aviv, Bayern Münih mücadelesi, ev sahibi Maccabi'nin zaten hep konuşuyoruz. Maccabi evinde Maccabi. Evet, burada hani hızlı geçecek olursak sürpriz sonuç olarak herhalde Kızıl Yıldız, Alba Berlin karşılaşmasını söyleyebiliriz. Alba Berlin, Kızıl Yıldız deplasmanında kritik bir galibiyet aldı. Asvel Anadolu Efes evinde mağlup oldu. Şöyle bakıyorum. Ya o maç bana maçın kağıdını göstermeden inandıramazsın. Hangisi Kızıl Yani Yıldız, gelip Alba de Berlin? sen Tabii Kızıl ki. Yıldız 15-7 nerede? Belgrad'da. Kimden? Alba'dan. Ya Roxan bırak. Hakikaten ne oldu? Vallahi yenildi. Kaç yerinde 15'le. Abi göster sayı kağıdını lütfen dersin yani. Çok hiç inanılmaz bir netice o. Başka da bir sürpriz Sürpriz yok. yok. Baktığımızda. En büyük sürpriz yani bize göre Anadolu Efes olabilirdi. Eğer bu maçı kaybetseydi Onu da müthiş bir konuşacağız çünkü negatif. sonunda Tabii. gerçekten az kaldı gidiyordu dedik maça. Peki biz Fenerbahçe Beko maçına geri dönelim, Partizan mücadelesine. Belki orada da son toptan bahsedebiliriz. Partizan'ın ayağından çıkan top hani bütün Obradovic'in planlarını değiştirdi aslında son topta. Gudur için kullanmış olduğu faullerin ardından koç. Hani orayla belki ilgili bir şeyler eklemek istersiniz. Fenerbahçe Beko'nun hani oyun planları, sistemleri aslında bu mücadelede istediği gibi oynayabildiği Tüdis. Az önce siz de bahsettiniz. Obradovic'in hani o her zamanki planları tutmadı. Yani onlar hep rakibin güçsüz yönlerinin üzerine çalışıyorlar. Nasıl rakibe üstün kalabiliriz diye. İnce ince yani ne derler? Dokuyorlar, işliyor. Yani anca işliyorlar. Ve yani en ufak nüans farkından bile avantaj sağlamaya çalışıyorlar. Ama burada çok yüksek şut isabeti ona izin vermedi. Zaten yine maçtan önce sohbette konuşuyorduk. Fenerbahçe Beko maçta kaldığı sürece avantajını artıracak diye. Hep maçta kaldı. Bir ara 10 sayılara çıktı fark. Ama hemen indirdiler, hemen toparladılar. Onun için bence çok o maçta aslında baktığın anda maçın favorisi aslında Partizan. Gelişi 6'da 5 kazanmış. Deplasmanda önemli galibiyetler almış. Maç Yani- eksiği var Fenerbahçe Beko'nun için. Aynen. Ritim kaybetme ihtimali var. Ama kaybetmemiş. Tam tersine belki de biraz dinlenmek de hani fayda sağlamış olabilir. Tabii bir yandan da psikolojiler var ama deplasmanda oynuyor olmak da belki de bir avantajdı. Biraz uzaklaşmak. Bilemiyorum yani tabii bunların hepsi etken olabilir. Kazanması bilmesi önemli. Bir yerden da hani belki de şuna da değinelim. Şimdi Cekeri'nin dönmüş olması önemli. Hem de iyi döndü. Evet. Çok iyi döndü. Çok süre almasa bile önemli işler yaptı. Şimdi gelecek hafta gelecek mücadelede Nemanja Bielisa'nın takıma döneceği konuşuluyor. Bu da önemli. Özellikle işte o pick and roll oyunlarında oyun kuruculardan zaman zaman sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Beko'da belki oyunu açacak. Uzunların katkısı da biraz son 9 belki playoff başlayana kadar son 9 haftada önemli olacaktır. Yani Bielitsa o da bir maestro. Evet. Yani hem de aynı vatandaş olması Marco ile beraber ki eminim ki iyi arkadaşlardır. Çünkü Marco çok halim selim bir adam. Bielitsa'nın da öyle olduğunu gözlüyorum, izliyorum. Basketbolda
NBA yüzüğünü takmış. Yani çok değerli basketbol bilgisine, atışa, pasa hepsine sahip. Yani mesela şu anda 18 takım içinde en büyük transfer Bielsa olacak. Bielsa bir transfer. Formda gelirse ve etkili olursa tabii şu an Yani için bir anda sanki yeniden transfer etmiş gibi olacak, doğru Fenerbahçe Beko. ya Sıfır şimdi transfer gibi. yıllarca basketbol oynadın Roksan. Burada formda olmasan bile dokunuş yaparsın. Tabii bir Yani pas, bir rebound, bir aynen orada baktığın bir gözle beraber bile elini verdin. Sen de ona bir tane o bir pas. Pas aslında en kolay gibi gözüküyor. Ama oyunu bilmeyen pas veremez. Onun için o ince pasları verecek. 2 tane atı sıkıştıracak. Taraftar zaten bekliyor. Bir ev maçıyla yani belki dönmeyecek yani. Aman yarabbi bizde bir Bielsa var diye dönmeyecek. Dönmeyecek. Ama adım adım takıma büyük bir güç katacağına inanıyorum yani. Evet, Fenerbahçe Beko'nun bundan sonraki maçlarına bir bakalım. Oyunla ilgili eklemek istedikleriniz varsa koç, Oyunla mı? mücadeleyle ilgili aralara siz serpiştirirsiniz. Şöyle bir bakalım. Bologna mücadelesi var. Sonrasında Maccabi Tel Aviv deplasmanı, Barcelona ile içeride Valencia deplasmanı, Milan bu erteleme maçı, orada çift maç haftası gibi olacak. Ardından Žalgiris Kaunas mücadelesi, Real Madrid deplasman, Baskonya deplasman, Anadolu Efes'le içeride oynayacak ve Kızıl Yıldız deplasman. Fikstüre baktığımızda tabii şimdi 2 hafta bir ara verdik. Tamam, takım galibiyetle döndü ama şu an için bu biraz yanıltıcı olabilir. Çok net bir şey, tamam iyi bir basketbol oynandı. Çok böyle hani net bir şey bize gösterir mi? Biraz hani belki de biraz bir Bologna maçına, Maccabi maçına bakmak lazım. Takımın bundan sonrası için nasıl reaksiyon vereceğiyle ilgili. Yoksa yanılıyor muyum koç? Bu bize bir gösterge midir? Yok, gösterge tabii ki. Kaç maç var? 2, 4, 6, 8 maç var. Mart ayında. 8 maç. Çok maç var. 4 hafta 8 maç. 2 hafta değil mi? Ya her hafta başına 2 maç düşüyor. Bir de Türkiye Ligi var. Her hafta 3 maç oynayacaksın. 3 maç oynadın, öbür hafta şansı yok. Bu hafta bir maç var dinle. Yok. 3, 6, 9, 12 oynayacaksın. 30 gün var. Hani 30'da 31'de mi ne çekerse Mart 31 ama böldüğün anda 12'yi 2.6 2.7 Maç. gün başına bir maç var. Yolu da verdiğin anda bir yere gideceksin, maç oynayacaksın. Onun için bu galibiyet Çok değerden de öteydi. Evet. Programa baktığın anda Virtus asla kolay bir takım değil. Çünkü böyle çok değişmen maçları yok, değişmen süreleri var. Oyun içinde muazzam böyle çıkış yaptığı süreleri var. Onu baskılamak lazım. Maccabi deplasmanı zor bir deplasman, kazanıyorlar orada. Barcelona belki hiç ümit veren, böyle göz doyuran, hani ben bu Barcelona maçını kaçırmayayım diye gideceğim bir maç değil. Ama çok tehlikeli bir takım. Valencia deplasmanı, o da zor bir deplasman. Milan biraz kazanmayı hatırladı. Evet. Bak Žalgiris kötü oynamıyor ama 1, 2, 3, 4, 5, 6. maça geldik. İnan kağıt üzerinde sana göz kırpan maç Žalgiris maçı. Tamam, İstanbul'da biz onları öyle de böyle de yeneriz. Evet. Eksikleri var diyorsun. Biraz nefes alma maçı Abi yani. sonrasına gel. Real Madrid deplasmanı, Baskonya Baskonya deplasmanı, Anadolu Efes, bir üçlü seri daha. Dersen ki ya baba başka bir yani nefes alınacak bir yer var mı? Diye tartışırız. Kızıl Yıldız var ya. Sen de işte bu vücut dilini verirsin. Nasıl ya? Deplasman olmasa Deplasmanda evet Kızıl de. Yıldız dersin. Bak kolay maç. Yok. En kolayı Žalgiris. Žalgiris ki yani O benim da çok basketbollarına çok inandığım, bu sene çok doğru oynadıkları ama çok da sakatlık geçirdi. Žalgiris bu çok zor bir program. Çok. Yani taraftarın çok hakim 1, 2, 3, 4, 5 maç var. İstanbul'da 5'te 5 yapabilirsen bu program çok güzelleşebilir. 5'te 5 yapmak seni acaba şu anda Fenerbahçe'nin olduğu kaçıncı sıra? 4. sırada tutar mı? Daha doğrusu sıralamayı getirelim bir kez daha ekrana. Oradan bakalım. 5 galibiyet dediniz değil mi? 5'te 5. En büyük rakibim Monaco. 20. Hani Partizan'ı saymıyorum oradan. Çünkü arada çok fark var. Yani Monaco'nun bilemedim. Fenerbahçe Beko bence o noktada fikstürüne bakmak lazım elbette Monaco'nun ama hani Fenerbahçe Beko'nun o noktada biraz daha
avantajlı olduğunu düşünüyorum. Monaco bana hep hiç güven vermeyen bir takım. Eminim sizden şey söyleyeceksiniz. Zaten haftalardır konuşuyoruz aslında bir noktada, değil mi koç? Güven vermiyor ama bir şekilde gidiyor ya. Geçelim Anadolu Efes mücadelesine. Hemen istatistikler üzerinden 89-90 maç gitti geldi aslında. Of. Özellikle 3. periyodun sonunda Anadolu Efes bir öne geçti. Fakat sonrasında son dakikalarında son periyodun farkı tam olarak koruyamadı ve yakalandı rakibine. Oralarda belki neler oldu ondan bahsetmek gerekiyor. Hani Allah'tan Clyburn devreye girdi. İlk yarı yoktu ortada. İkinci yarı performansı aslında özellikle yine o da son topta yanılmıyorsam Nando De Cola'ya aldırmadığı top var. Orası çok kritikti. Orada o ateşi gördük gözlerinde. Nasıl değerlendireceksiniz koç mücadeleyi? Nasıl bu noktaya geldi? Zaman zaman biz bunu konuşuyoruz zaten Anadolu Efes'le ilgili. Bu hani dalgalanan performansı, maç içerisindeki savunma performansını belki de altını çizmek lazım. Savunma hatalarının. Neler söylersiniz? Pardon. Şimdi bak, yine sana maçtan önce biri şöyle bir şey söylese, abi merak etme onlardan 5 fazla asist yaparız. 4 fazla top çalarız. En aşağı 5-6 az top kaybı yaparız. Oyunda öyle bir hale getiririz ki 100 verimlilikte falan bitiririz. Azrail adına biri sana bunları söylüyor. Yenileyelim istiyorsan, tekrarlayalım. Diyorsun ki serbest atış neredeyse kaçırmayız. Artı asiste 3-5 asist fazla yaparız. Top fazla çalarız. Çok daha az top kaybı yaparız. Ve 100 verimlilikte maçı bitiririz. Hemen Ne diyorsun dersin ki abi tebrikler maçı kazanmışsınız. Ben gidiyorum tiyatroya. Maçtan sonra görüşürüz dersin. Şimdi böyle bir maçta Azrail 100 top kaybıyla, 100 verimlilikle, 100 top kaybı da bir herhalde maçların 120 dakikaya çıktığı günde olur yani. Böyle bir verimlilikte Azrail neden kaybetti? Onun için de şeye gidersen, ikinci satıra gidersen 22'de 11 üçlük, %50 çok önemli üçlük isabet. Evet. Yani Azrail'de nerede kaldı? 35'te. 7, 14, 21 tam 33-35'te kaldı. Orası çok önemli. Artı ikiliye baktığın anda iki tarafta attı. İkisinde %65'lerde, 65'te çok da yakın birbirine ama Azrail'inkiler daha çok turnike, Efes'inkiler biraz daha post-up. Ama Anadolu Efes şunu gösteriyor hala. Yani ben sırf atışıyla var olan bir takıma gibi bu maçı kaybedebilirdi. Ya bu maçın Türk şeyinde deyim terminolojisi varsa çıkarırsın, tek bir anlatım var. Verilmiş sadakaları varmış. Hakikaten burada verilmiş sadakan varmış. Bu maç giderdi. Yani bunun gibi birçok maçı kaybetti Anadolu Efes. Evet o yüzden bunu çok konuştuk buna benzer şeyleri. Burada Aynen. kazanmasını bildi ama gidebilirdi. Bildi. İyi tarafı böyle bir maçı kazanmasını bildi dediğin gibi. Düşündürücü tarafı da yani Azrail gibi bir takıma yani kalite baktığı aslında ikisi aynı top oynuyor. O da koşkoşata oynuyor, o da koşkoşata oynuyor. Ama Efes koşkoşata daha talent, becerikli oyuncularla oynuyor. Azrail daha atlet, yani öyle oyuncularla oynuyor. Zaten bulundukları yerde bunu gösteriyor. Şimdi böyle bir yerde bu maçlarda 90 sayı barajına girip de rakibe 100 verimlilikte, 99 verimlilikte oynama şansı verirsen bu maç işte bir topluk maç. Maç onlara da gidebilir. O da bence kazanılmış maç büyük mutluluk yaratır. Ama diğer tarafta büyük bir düşünce yaratmalı. Yani biz bu işi devamında nasıl kurtaracağız diye düşünüyorum. Nasıl kurtaracağız diye düşünelim o zaman. Nedir buradaki eksiklik koç? Yani bak fikstüre bak o zaman kalan maçlara. Ama oyun anlamında belki fikstüre geçmedim ama oyun olarak da yani en büyük eksik yine uzunlar mı diyeceğiz, uzun rotasyonu mu diyeceğiz? Bir türlü hani orada uzun rotasyonu ve uzun olmayınca ne olmuyor? Skor mu olmuyor? Skor oluyor gerçi de. Savunma olmuyor. Çünkü orada caydırıcı insan yok. Yani eski Anadolu Efes'e bak. Şimdi mesela Doğuş desem biri şey diyebilir. Avustralya'dan gelmiş. Türk basketbolunu bilmiyor. Abi şu Doğuş'un istatistiklerine bakayım der. Der. Ama gözükmeyen işleri o mücadele yapıyordu. Mesela Simon Efes kazandı diye o mücadele yapıyordu. Yani böyle değerli oyuncuları vardı. O sertliği sadece. Singleton şu anda o durumda değil. Savunma yapmak demek, sertliği uygulamak demek sadece. Basketbolcu. Sertliği uygulamak demek. Orada çok eksik kalıyor ama en büyük eksikliği sebebi bence o caydırıcı uzun olmaması ya.
Ya bugün 12 tane 1.90 oyuncu bir yerden bir yere seyahat et havalimanında. Dersen ki birine ya işte bizim handbol takımı, masa tenis takımı okey diyenler olur. İşi değiştiren basketbol takımı dediğin anda gerçekten uzunlar. Tibor Plyce size olarak, boyut olarak orada ama Efes içeriden ne kadar yıkan bir takım öyle bir basketbol da belki yok. Çünkü öncelik o değil ama yine oyun içinde oradan bir varoluşa ihtiyacı var. En büyük eksik bence bu. Peki fikstüre bakalım. Fikstür üzerinden de değerlendirelim. Tabii bu maçın önemini daha önce de konuştuk. Bu galibiyetin daha doğrusu playoff umutlarını yitirebilirdi. Eğer farklı ve tatsız bir sonuç çıksaydı. Bununla beraber fikstür de şöyle Fenerbahçe Beko'ya nazaran çok daha iyi bir fikstürü 5 var. siyah okusan önce lütfen. Efendim? 5 siyahı. Ev maçlarını Maccabi, oku. Partizan, Milan, Bologna ve Monaco mücadeleleri. Hepsinin favorisi Efes. Evet. Şu anda baktığın anda mağlubiyet sayısı 12. Dün 13'e kalsa facia bir şeydi. 12'nin üstüne bir kere 5'i burada ekleyip 17'ye gelebilir. Evet. Yeter mi? Yetmez. 17'ye gelebilir. Alba Berlin deplasmanı Valencia'da Žalgiris'te gelebilir. Dinliyorum. Pardon. Yok. Alba Berlin deplasmanına da bir tık atabiliriz. Hani kazanılacak maç Kat olarak. 6 oldu. Panathinaikos deplasmanda Kat 7 oldu. 7 yaptım. Kızıldız da hadi diyelim. Demeyelim diyelim. Dede. Kızıldız da dedim 8. 7 ile 8 barajında bak Maccabi 15. Anadolu Efes 12. Hakikaten dün 11'de kalsa çok büyük fark vardı. 12. Arada 3 fark var. Yani Maccabi'den 3 iyi yapması lazım. Baskonya'da 15. Baskonya'dan 3 iyi yapması lazım. Bu fikstürle eğer sen 8'i bulursan yani onlar da 5'i ya ucundan yaparlar ya yapamazlar. Onlar için de kolay değil. Geri kalıyor onlara vermediğin maç. Bir tanesi Fenerbahçe Beko deplasmanı, öbürü de Real Madrid deplasmanı. Onun için diyorum ya yani Fenerbahçe'nin Ülker Arena'daki artık Ülker Etkinlik ve Spor Salonu deniyor ama oradaki maç her iki takım içinde sanki olacak. pozisyon maçı olacak yani. Peki bu maç özelinde de sorayım. Evet son dakika kazandı. Belki hani hep deriz ya böyle maçlar da bazen önemli oluyor. Tam kaybedecekken kazandığı bir mücadele. İşte orada Clyburn'un ekstra katkısı, o ateşi gördük dedik. Hani Koç Ergin Ataman'la da Clyburn'un arasında zaman zaman böyle tatlı atışmalar oluyor. Maç sonrasında da pozitif anlamda bir açıklaması var Clyburn'un. Bu noktada Clyburn'e çok ihtiyacı var tabii ki Anadolu Efes'in. O bir kazanım olarak gözüküyor. Onun dışında artılar diyelim Anadolu Efes'te belki yine Fenerbahçe Beko için söylediğimiz gibi artılarından bahsedecek olursak bu maç özelinde ve eksilerden de bahsedelim. Çünkü bu maçta eksileri de biraz ortaya çıktı. Özellikle savunmadaki defans. Şu demin söylediğine hakikaten helal olsun. Ben öyle görüyorum. Herkes kolay kolay yakalayamaz. Bazen bir top her şey. Son topu aldırmadı ya Nando'ya. Evet. Nando orada kesin faul alırdı. Maçta bambaşka yere giderdi. Çok değerli. Ya aldıktan sonra Nando'yu savunmak çok zor. Çok zor. Aldıktan sonra yakın ikilikteyse hemen sırtını dönüp oynuyor. Clyburn'u savunmak çok zor. Almadan önce savunmak aslında en kolayı. Ama uygulaması en zoru. Onu yaparak bir kere o bir top o saate geldikten sonra. Maçın başında desen ki maçın son topu çok önemli. Ne diyorsun kardeş derler. Ama oraya gelen maçta son topu aldırmamak çok önemliydi. Onun savunma aklını ve azmini gösterdi. Başka savunmaya böyle çok büyük artı detaylar söyleyemeyeceğim. Çünkü uzun olması lazım bu işlerin olması için. Bak mesela Fenerbahçe'de kimi konuştuk? Marco'yu konuştuk. Dechampierre'i konuştuk. Nigel'ı konuştuk. Peki maçın başı nasıl başladı? Tek başına yenmeye başladı. Motley'i konuşmadık bile yani hiç aslında. sıra gelmedi konuşmaya. Hani maçın sonu akışı hatırlanır. Ama o maçı yok arkadaşlar biz maçta kalıyoruz hiç merak etmeyin diyen hem de kendi basketleriyle değil. Yani o kısa ikilik, yakın ikilikte hepsini soktu. Rebound'u aldı, yani Motley maçı getirdi. İkilediği için o da üstüne oynuyor. Kenara geldi. Girenler oyunu götürdüler. Şimdi böyle bir iç akışı olmadığı için Anadolu Efes'in ki o iç akışı nasıl olur? Ancak pick and pop dediğimiz perdele hafif dışarı açıl, Tibor'un atışı. Oradan dansın öyle bir üretkenliği Yok. çoğu zaman olmadı.
Ha, olur bir maç. Ama Singleton'un da yok. süreklilik sağlamaz. Ziyech'in de öyle bir şey olmayınca o Singleton'da zaman yok. demin söylediğin tekrar oluşuyor. Belki Singleton en yakın ihtimal. Ama o da o kadar. Clyburn, onu da yok, çok doğru. Clyburn takımın yani çok şey Her oluyor. şeyi. Her şey oluyor, çok Misic'in şey de oluyor. olmadığı bir akşamda düşünürsek elbette. Misic de yoktu yani. Evet. Çizelim. Evet, o noktada. Roderick Boboa'nın da maçın başındaki performansı önemliydi. Yani kısaların katkısı aslında. Elijah Bryant'ı da unutmayalım koç. Şimdi tekrar hatırladım. Onlar koparttı maçı zaten. Evet, Sonra Azrael geldi. Yani savunmadaki gayreti mühimdi. Ekrana da yansıdı. 24 dakika 14 sayı, 2 asist, 10 reboundlık katkısı var. Bir de yani işini yapmış, 20 verimlilik her yerdeki Dörtte bir istatistikleri takım gayet- verimli ya. Bugün 88 veriyle 4,5'ta bir takım verimli. 88-90'la biten maçta 20 verimlilik, biraz daha dakika alsa maçın MVP'si olur. Evet. Önemliydi Bryant'ın da performansı. Ziz için de oynadı 18 dakika 8 sayılık bir performansı var. 4'te 4 ikilik isabeti var. Onun da olduğu dakikalar kritik. Ya Azrael öyle Savunma. bir takım ya. Evet. Yani Ama Azrail'e bugün, göre bir bugün uzun olsan, yani programa bakarsın, Azrael maçın olduğu hafta seni daha da motive eder. o tip bir oyuncu değil mi? Tabii içeride iyi pozisyon aldığın anda çok engellenemiyorsun. Savunma yardımları olmayan birebir atletik bir takım. Shane Larkin'e de bir parantez açalım koç. Sonra bir fikstüre bakalım gelecek haftanın. Aç. Buyurun açtım. Siz doldurun. 16 sayılık bir performansı var Larkin'in. 5 asist, 1 rebound, 8'de 4, 4'te 1. Toplamda 12'de 5. Ama Larkin böyle o oradaki 4'te 1'i bazı akşam 4'te 3 yapıyor. O 4'te 3 basket faulle bitiyor. 2 serbest atış değil, 6 serbest atış atıyor. Bir anda 20'lere getiriyor. Kendine güvendiği zaman da o 8 kullanım değil, 13 kullanım oluyor. Orada abi Larkin var, onlar dayı getiriyor Hissettiriyor. akıla. Yani bu onun normalde onun için de mesela tam dizi için dediğimizin tam tersi. Yani koşan kısaları tutmak zorunda. Azrail öyle takım. Yani Azrail maçında basket attıktan sonra şöyle bir geçene el vurma şansın yok. Gelip atıyorlar hemen. Alba da öyle. Belki son 2 takım ama çok böyle deli gibi oynuyorlar. Bir kısa içinde kolay bir maç değil yani. Şimdi bir gelen durağan bir kısa oyuncu karşılamak var. Bir de deli gibi yani overdose tempoyla oynayan kısayı karşılamak var. Onun için onun kolay bir maç değildi ya. Tam zorlayacak maçtı onu. Ona rağmen yine galibiyette çok uzun da süre aldı. Evet. Katkısı oldu tabii ki. Katkısı oldu. Peki bir bakalım, fikstüre bakalım. Gelecek haftanın, 26. haftanın programına bir bakalım. Şöyle tahminlerinizi alayım koç. Bayern Münih Kızılyıldız mücadelesi. Bayern değil mi? Bayern mi? Kızılyıldız. Evet, Bayern herhalde. Bilemedim. Ben de burası soru Ben işareti. oraya Bayern dedim. Sen bilemedin. Barcelona Kaunas. Barcelona. Barcelona. Panathinaikos Anadolu Efes. Onun Efes mecbur yani. Panathinaikos'la arasında büyük bir kalite farkı Evet. var. Partizan Alba Berlin. Alba Berlin bir tane daha sürpriz patlatır mı? Yok. Olmaz değil mi Partizan Alba Berlin? Peki Monaco Tel Aviv. Monaco. Tel Aviv kazansa İyi olur ya. müthiş bir ekmeğe yağ Yağ bal sürer. sürer. Ama bence Monaco daha şanslı. Peki Fenerbahçe ve Polonya. Mecburiyet maçı ama maçın her anı şey olabilir. Yani geri gelebilir virüsüz. Nemanya'nın da sahada olacağının olma ihtimali çok yüksek olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Asfer Real Madrid. Yani Real'in kaybetmesi büyük sürpriz olur. Ben de bir anda siz düşününce Yok yok. Yani Azrail deyince insan böyle yapıyorsun. Yani bu akşam ne çılgınlık yapacaklar acaba diye ama o boyuta ulaşamıyorlar yani. yani seyirci baskısı da tamam var ama dün o gün de gördük yani Efes maçında da var ama yok yani. Hani çok öyle bir Sırbistan deplasmanı O da yok, gibi. bu da yok diyorsun. Ama Ama kazanıyor, değil mi? Efes'i bir topla yeniyorlardı az daha. Az kalsın. Ama Real Madrid daha başka yerde Evet. Real Madrid. Baskonya Valencia. Bence haftanın maçı burada o. Öyle mi? Dersin. Bence o. İki tarafa da gidebilir. Valencia aşağıdan yukarı çıkmak için 9. Yani ve 12 galibiyette. Baskonya'da 8, 7. Onlar da 12 galibiyette. Yani çok önemli maç. Güzel maç. Hakikaten güzel maç. 50-50. Bir Olympiakos. tek buraya bir şey diyemiyorum. Milan Olympiakos mu? Yani Milan Olympiakos diyorum. Ha
Ha, Baskonya Valencia'ya bir şey Evet, diyorsunuz. evet onu diyemiyorum. Çünkü Olympiakos bir tempoyu tutturdu. Ama Milan onu kazanırsa daha sonraki haftalarda Fenerbahçe için de daha dirençli bir rakip olur. Ama Milano'nun tabii orada çıkması çok şey. 15 mağlubiyeti var. 15 mağlubiyetin oralara gelmesi için bir maçı eksik ama işte Fenerbahçe Evet. maçı. O da zaten zor maç onların adına. O da zor maç. Olmaz maç Bir anda diyelim. toparlanır mı Koç Milan? Bir anda farklı yerlere gelir mi? Çünkü beklenti çok fazlaydı sezon başında. Ya orada Bologna'da var. Kızıldız kendi beklentisini kendi yarattı. Ama sonra transferler oldu, olmuyor falan derken hani sanki bir sezonun Cinderella takımı Kızıldız mı oluyor havası olunca herkes de o oluştu. Beklenti oluştu ama. Olmayınca ama tabii onlar da 14 mağlubiyette. Yani çok uzak değiller ama bence o gruptan yani iyi 3 takım onlar. Milan, Kızılyıldız, Virtus Bologna. O gruptan herhangi birinin yukarı çıkacağını zannetmiyorum. Zannetmiyorsunuz. Žalgiris, Anadolu Efes'in yine üstünde. Valencia. Bu iki takım hani daha tehlikeli Anadolu Efes adına. Aynen. Aynen. Peki bakalım göreceğiz 26. haftanın ardından yine karşınızda olacağız. Koç ağzınıza sağlık. Teşekkür Senin de ağzına ediyoruz sağlık. değerli yorum ve katkılar için. Noktalıyoruz değerli izleyenler. Koç ve Ben programımızı haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.